Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda birkaç lezzeti bir arada sizlere sunmaya çalışacağım. Tarifin öncelikle hamurunu hazırlayarak başlıyorum. 2 su bardağı unu bir kabın içerisine aldım. Küçük bir tatlı kaşığıyla 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Üzerine kontrollü bir şekilde suyu ekliyorum. Her un kalitesine göre farklılık gösterebilir. Sizlere de suyu içerisine kontrollü bir şekilde eklemenizi öneriyorum. Ben yarım su bardağından biraz daha fazla su kullandım hamuru yoğurmak için. Gördüğünüz gibi kalan su sizlere göstermek istedim. Hamuru yoğurdum, hazırladım. Ben diğer malzemeleri hazırlayana dek hamur dinlenecek. Üzerini kapatıyorum ve hamuru dinlenmeye alıyorum. Tarif için 1 kilo tavuk pirzola kullandım. 1 baş sarımsak kullandım. Bol sarımsaklı bir tavuk hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi kabuklarını soydum ve bir bıçak yardımıyla ince bir şekilde doğruyorum sarımsağı. Sarımsak tavuğa inanılmaz yakışıyor. Yarım tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim tavuğun üzerine. Karıştıracağım. Sonrasında hamuru hazırlayana dek buzdolabında üstü kapalı bir şekilde bekleteceğim tavuğu. Gördüğünüz gibi iyice karıştırdım. Tuzu, yağı ve sarımsağı karışan tavuğu dolaba aldım buzdolabında bekletmek için. Ben hamuru hazırlayana dek buzdolabında bekleyecek. Tekrardan hamuru yoğurdum. 4 tane beze çıkarttım. 2 su bardağı undan 4 beze hazırladım. Gördüğünüz gibi üzerlerine un serptim. Sıra geldi açmaya. Birkaç lezzeti bir arada sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izler, tarifleri beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk yufkayı açtım. Kenara alıyorum. Tüm hamurları aynı şekilde hazırlayacağım. İkinci hamuru açarken kurumasın diye bekleyen yufka üzerini bir poşet yardımıyla kapatıyorum. Yufka kurursa pişerken sert bir görünüm alır. Bu yüzden sizlere de kapatmanızı öneriyorum. Hepsini aynı anda pişirmek için açıp bekleteceğim. Gördüğünüz gibi bir poşet arasına alıyorum yufkaları. Üzerleri kurumasın diye. Tüm hamurları hazırladım. Tezgahın üzerine aldım. Kenarlarını tekrardan açıp pişireceğim. Hamurları hazırladım. Pişirmek üzere sıra geldi pişirmeye. Önceden ısıttığım tavanın içerisine hazırladığım yufkaları tek tek alıyorum. Çevirerek pişireceğim. Orta ateşte pişirdim. Gördüğünüz gibi çevire çevire pişiriyorum. Çevirerek pişirmezseniz yufkanız kurur. Gördüğünüz gibi bir fırça yardımıyla üzerine biraz su serpiyorum ki yufkanın ortası kurumasın diye. Sizlere de tavsiye ederim. Yufka hazırladığınız zaman bu şekilde su serperek hazırlayın ki pişerken yufkanın ortası kuruyup kırılmasın. Gördüğünüz gibi yumuşacık olduğu tüm hamurları aynı şekilde pişirdim ve
kenara aldım. Sıra geldi tavuğu pişirmeye. Aynı tava içerisine buzdolabından çıkarttığım tavuğu alıyorum. Bol sarımsakla altı kısık bir şekilde pişecek tavuk. Üzerini başka bir tavayla kapattım. Sizler tavanızın büyüklüğüne göre bir kapak kullanabilirsiniz. Sıra geldi yanında eşlik edecek bulgur pilavını hazırlamaya. Bir kahve fincanı sıvı yağ, bir yemek kaşığı kadar tereyağını bir tava içerisine aldım. Tereyağı eridikten sonra 2 su bardağı kadar yıkanmış bulguru tava içerisine ekledim. Biraz kavurduktan sonra üzerine su ilavesi yapacağım. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu ekledim. Pilavı hazırlamak için ve üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Kaynadıktan sonra ağzını kapattım. Gördüğünüz gibi pilav pişti. Bu aşamada altını kapatıp demlenmeye bırakıyorum pilavı. Tavuğu pişirmeye devam ediyorum. Altı kısık bir şekilde pişiriyorum. Tavuğu pişirmek biraz zaman alıyor. İyice pişsin diye kısık ateşte içini çekerek pişirdim. Gördüğünüz gibi ara ara çeviriyorum ki her tarafı aynı eşit pişsin diye. O sarımsağın aroması öyle güzel bir lezzet vermişti ki inanamazsınız. Sarımsakla bir sıkıntınız yoksa, seviyorsanız kesinlikle bol sarımsak eklemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı tavuk. Sıra geldi servis kısmına. Tavuğun altını kapatıp servise alıyorum. Hazırladığım yufkaları sizlere tekrardan göstermek istedim. Beklediği halde hiçbir şekilde kurumadı. Servis tabağının içerisine alıyorum. Hazırladığım demlenen pilavı gördüğünüz gibi öncelikle servis kaşığıyla yufkanın üzerine ekledim. Yufka, pilav inanılmaz bir ikili oluyor. Hele bunun yanında tavuk da olursa değmeyin keyfime. Gördüğünüz gibi kızarttığım tavuğu da üzerine ekledim. Yanında söğüş soğan, biberli sumaklı hazırladığım turşu, kornişon salatalık, yine hazırladığım kıl biber turşusu ve yemek ayranla beraber servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzetleri sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.